Duygusal bagaj mı, olgunluk mu? Farkı nasıl ayırt edersin? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilişkilerde çok önemli ama çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konuyu konuşacağız. Bir insanın verdiği tepki gerçekten olgunluk mu yoksa geçmişten taşıdığı duygusal bagaj mı? Çünkü dışarıdan baktığımızda bu ikisi bazen birbirine çok benzeyebilir. Bir insan sessiz kalır, biz buna ne kadar olgun deriz. Ama belki de o kişi olgun olduğu için değil, duygusal olarak kapandığı için sessiz kalıyordur. Bir insan çok hassas davranır, hemen etkilenir, çabuk kırılır. Biz de bunda çok duygusal bagaj var diyebiliriz. Ama belki de o kişi sadece güvenli bağ kurmaya çalışan, hislerini açık yaşayan biridir. Yani mesele sadece şu değildir. Geçmişinde yara var mı, yok mu? Asıl mesele şudur. O yara bugün ilişkiyi yönetmiyor mu? Bugünkü videoda bunu ayırt etmeyi konuşacağız. Duygusal bagaj dediğimiz şey nedir? Olgunluk dediğimiz şey gerçekten ne anlama gelir? Bir insanın tepkisi geçmişten gelen bir savunma mı yoksa bilinçli bir yetişkin tavrı mı? Ve en önemlisi kendimizde ya da karşımızdaki insanda bunu nasıl fark ederiz? Önce şunu net söyleyelim. Duygusal bagaj resmi bir tanı değildir. Yani psikiyatride duygusal bagaj hastalığı diye tek başına bir tanı yoktur. Bu daha çok günlük hayatta kullandığımız bir ifadedir. İngilizce'de buna emotional baggage denir. Bu kavram genellikle şunu anlatır. Geçmişte yaşanmış ama tam olarak işlenmemiş, çözülmemiş, sindirilmemiş duygusal yüklerin bugünkü ilişkilere taşınması. Mesela bir insan daha önce terk edilmiş olabilir. Aldatılmış olabilir. Ailesinde sürekli eleştirilmiş olabilir. Çocukluğunda yeterince sevilmediğini hissetmiş olabilir. Eski ilişkisinde değersiz hissettirilmiş olabilir. Bunların hepsi kişinin içinde bir iz bırakabilir. Ama mesele sadece iz kalması değildir. Çünkü hepimizin geçmişinde izler vardır. Asıl mesele o izlerin bugün otomatik olarak davranışlarımızı yönetmeye başlamasıdır. Mesela partneriniz mesajınıza geç cevap verdi. Normalde bunun birçok sebebi olabilir. İşi vardır, telefonu sessizdedir, yorulmuştur, uygun değildir. Ama eğer sizin içinizde eski bir terk edilme korkusu hala çok güçlü çalışıyorsa bu gecikmeyi hemen benden soğudu, beni istemiyor, kesin biri var, yine terk edileceğim diye yorumlayabilirsiniz. İşte burada bugünkü olaydan çok geçmişteki yara konuşmaya başlamış olur. Olgunluk ise bunun tam tersidir. İngilizce'de maturity denir. Olgunluk hiç yara almamış olmak değildir. Olgunluk acı yaşamamış olmak değildir. Olgunluk hiçbir şeye kırılmamak değildir. Olgunluk duygusuz olmak hiç değildir. Olgunluk şudur. Duygunu fark edebilmek, o duygunun seni tamamen ele geçirmesine izin vermemek, kendi payını görebilmek, karşındaki insanı da hesaba katabilmek ve ilişkiyi cezalandırmadan konuşabilmektir. Yani olgun bir insan da tetiklenir. Olgun bir insan da kırılır.
olgun bir insan da korkabilir, üzülebilir. Ama olgun insan duygusu ile davranışı arasına bir mesafe koyabilir. Şu an çok öfkeliyim ama bu öfkeyle konuşursam kırıcı olacağım diyebilir. Şu an terk edilecekmiş gibi hissettim ama bu his gerçekliğin tamamı olmayabilir diyebilir. Ben tetiklendim, biraz sakinleşip konuşmak istiyorum diyebilir. İşte bu fark çok önemlidir. Duygusal bagajda duygu direksiyona geçer. Olgunlukta ise duygu görülür, kabul edilir ama direksiyon tamamen ona bırakılmaz. Burada önemli bir kavram daha var. Trigger. Trigger yani küçük bir olayın geçmişteki büyük bir yarayı harekete geçirmesidir. Mesela biri size sesini biraz yükselttiğinde sadece o anki sesi duymuyorsunuzdur. Belki çocukluğunuzdaki sert bir babayı, sürekli eleştiren bir anneyi, sizi aşağılayan eski bir partneri de bedeniniz hatırlıyordur. Karşınızdaki insan sadece bunu böyle yapmasaydın daha iyi olurdu demiştir. Ama içinizde bu cümle sen yetersizsin, sen zaten beceremezsin, sen sevilmeye layık değilsin gibi duyulabilir. İşte duygusal bagaj tam burada ortaya çıkar. Bugünkü olay küçüktür ama içeride açtığı dosya çok büyüktür. Olgunluk ise şunu sorabilmektir. Ben şu an gerçekten bu kişiye mi tepki veriyorum yoksa geçmişten tanıdık bir acıya mı tepki veriyorum? Bu soru insanın ilişkilerde kendini anlaması için çok güçlü bir sorudur. Şimdi gelelim ayırt etme ölçülerine. Birinci ölçüt tepki otomatik mi, bilinçli mi? Duygusal bagaj baskınsa kişi çoğu zaman otomatik tepki verir. Bir anda bağırır. Bir anda susar. Bir anda engeller. Bir anda bitti der. Bir anda peş peşe mesaj atar. Bir anda kıyaslamaya başlar. Bir anda karşısındakini test etmeye çalışır. Ama olgunluk baskınsa kişi tepki vermeden önce durmaya çalışır. Belki hemen mükemmel davranamaz ama en azından şunu fark eder. Ben şu an çok yükseldim. Şu an bu konuşmayı sağlıklı sürdüremeyeceğim. Biraz sakinleşmeye ihtiyacım var. Bu basit gibi görünür ama aslında çok büyük bir farktır. Çünkü olgunluk hiç sinirlenmemek değil, sinirlenince kendini kaybetmemektir. İkinci ölçüt, kişi sorumluluk alıyor mu? Duygusal bagaj baskın olduğunda insan genellikle şöyle konuşur. Ben böyleyim, idare edeceksin, beni sen bu hale getirdin. Benim geçmişimi biliyorsun, ona göre davranacaksın. Herkes beni terk etti, sen de edeceksin. Ben güvenemem, sen sürekli kendini ispatlamak zorundasın. Bu cümlelerde acı vardır. Evet. Ama aynı zamanda sorumluluğu tamamen karşı tarafa yıkan bir taraf da vardır. Olgunlukta ise kişi şöyle diyebilir. Benim geçmişimden gelen bir güvensizlik var. Bu tamamen senin suçun değil ama ben bunu yönetmek için çabalıyorum. Şu an tetiklendim. Bu duygunun bir kısmı bugünden, bir kısmı geçmişten geliyor olabilir. Sana
güvenmek istiyorum ama bunu sağlıklı şekilde kurmak için somut davranışlara ihtiyacım var. Bakın, burada kişi geçmişini inkar etmiyor ama geçmişini karşı tarafı cezalandırmak için de kullanmıyor. Geçmişini bir mazeret değil, bir bağlam olarak görüyor. Bu çok önemli. Üçüncü ölçüt, sınır mı koyuyor, duvar mı örüyor? İngilizce'de boundary, sınır demektir. Sağlıklı sınır şudur: bu tonda konuşulduğunda kendimi kötü hissediyorum. Biraz mola verip konuşmak istiyorum. Bana haber verilmeden plan değişmesi beni zorluyor. Bundan sonra daha net iletişim istiyorum. Bu davranışı kabul edemem. Devam ederse kendimi korumak için mesafe koyacağım. Bu sınırdır. Ama duygusal bagaj bazen sınır gibi görünür, aslında cezaya dönüşür. Mesela ben de sana gününü gösteririm. Sen yazmadın, ben de artık yazmam. Beni üzdün, şimdi sürün. Ben susarım, sen ne yaptığını anlarsın. Bu sınır değildir. Bu duygusal cezadır. Olgunluk sınır koyarken bile kişiyi cezalandırmamaya çalışır. Yani olgun insan şunu der: ben bu davranışı kabul etmiyorum. Ama seni yok etmek, cezalandırmak, değersizleştirmek istemiyorum. Sadece kendimi ve ilişkiyi korumak istiyorum. Dördüncü ölçüt, kişi yakınlık kurabiliyor mu? Duygusal bagaj bazen çok fazla yapışma şeklinde görünür. Sürekli mesaj bekleme, sürekli güvence isteme, sürekli beni seviyor musun diye sorma, küçük gecikmeleri büyük krizlere dönüştürme, karşı tarafı sürekli test etme. Ama bazen duygusal bagaj tam tersi şekilde görünür. Kaçınma. İngilizce'de attachment, bağlanma demektir. Bağlanma, yaraları olan bazı insanlar yakınlık arttığında korkar. İlişki güzelleşmeye başladığında geri çekilir. Her şey iyi giderken bir bahane bulup uzaklaşır. Duygular derinleşince ben ilişkiye hazır değilim der. Kırıldığında konuşmak yerine kaybolur. Bu insan dışarıdan çok sakin görünebilir. Hatta çok olgun, hiç drama yapmıyor denebilir. Ama aslında içeride çalışan şey olgunluk değil, kaçınma olabilir. Bu yüzden unutmayın: sessizlik her zaman olgunluk değildir. Bazen sessizlik duygusal kapanmadır. Bazen sessizlik cezadır. Bazen sessizlik korkudur. Olgunluk ise yakınlık ile özgürlüğü birlikte taşıyabilmektir. Yani kişi hem bağ kurabilir hem de kendini kaybetmez. Hem sever hem yapışmaz. Hem sınır koyar hem kopmaz. Hem konuşur hem saldırmaz. Beşinci ölçüt, kişi onarım yapabiliyor mu? İngilizce'de repair, onarım demektir. İlişkilerde mesele hiç kavga etmemek değildir. Hiç yanlış anlamamak değildir. Hiç kırılmamak değildir. Çünkü gerçek ilişkilerde kırılma olur. Yanlış anlaşılma olur. Gerginlik olur. Bazen ses yükselir, bazen insan yanlış cümle kurar. Ama sağlıklı ilişkilerde onarım vardır. Olgun insan şunu diyebilir: az önce
sert konuştum. Bunun için özür dilerim. Seni yanlış anladığımı fark ettim. Benim tepkim orantısız oldu. Senin ne hissettiğini daha iyi anlamak istiyorum. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Duygusal bagaj baskın olduğunda ise kişi ya hiç özür dilemez ya da özrü bile savunma gibi kullanır. Tamam, özür diledik ya. Daha ne istiyorsun? Ben böyleyim. Sen beni sinirlendirmeseydin böyle olmazdı. Benim geçmişim var. Sen anlayacaksın. Bu cümlelerde gerçek onarım yoktur. Çünkü onarım sadece özür dilerim demek değildir. Onarım davranışın sorumluluğunu almak ve bir sonraki sefer için farklı bir yol göstermektir. 6. ölçüt, kişi duygusunu bastırıyor mu, düzenliyor mu? İngilizce'de regulation, düzenleme demektir. Duygu düzenleme, duyguyu yok etmek değildir. Duygu düzenleme, ben üzülmedim, kırılmadım, etkilenmedim diye kendini kandırmak değildir. Duygu düzenleme şudur: kırıldım ama bunu kırıcı olmadan söyleyebilirim. Kıskandım ama seni kontrol etmeye çalışmayacağım. Korktum ama hemen ilişkiyi bitirmeyeceğim. Öfkelendim ama hakaret etmeyeceğim. Duygusal bagajda duygu ya patlar ya donar. Olgunlukta ise duygu işlenir. Aradaki fark budur. Şimdi 3 kısa örnek üzerinden gidelim. Birinci örnek, Ayşe partneri mesajına 3 saat cevap vermeyince paniğe kapılıyor. Önce kesin benden sıkıldı diye düşünüyor. Sonra peş peşe mesaj atıyor. Ardından sen zaten böylesin, kimseye güven olmaz diyor. Daha sonra da bir daha yazma diye ilişkiyi koparmaya çalışıyor. Ertesi gün pişman oluyor ama aynı döngü tekrar ediyor. Burada mesele Ayşe'nin sevilmek istemesi değil. Sevilmek istemek çok insani bir ihtiyaç. Mesele şu: küçük bir gecikme Ayşe'nin içinde büyük bir terk edilme alarmını çalıştırıyor. O alarm da davranışlarını yönetiyor. Bu daha çok duygusal bagaj örneğidir. İkinci örnek, Emre'nin geçmişinde zor bir aile ortamı var. Eleştirildiğinde çok çabuk tetikleniyor. Partneri ona bunu böyle yapmasan daha iyi olurdu dediğinde içi geriliyor. Ama Emre şunu fark ediyor: şu an eleştiriye karşı çok hassaslaştım. Bu konuşmayı kavga etmeden yapmak istiyorum. 5 dakika sakinleşip geri dönebilir miyim? Sonra geri dönüyor ve şöyle diyor: ben bunu yetersiz görülmek gibi duydum. Belki sen onu kastetmedin ama ben de böyle bir yer açıldı. Ne demek istediğini daha net anlatır mısın? Burada Emre'nin yarası var ama yara direksiyonda değil. Bu daha çok olgunluk örneğidir. Üçüncü örnek, Selin çok sakin görünüyor. Hiç bağırmıyor. Hiç kavga çıkarmıyor. Ama kırıldığında konuşmuyor. Haftalarca uzaklaşıyor. Mesajlara kısa cevap veriyor. Yakınlık arttığında çok yorgunum diyerek mesafe koyuyor. Dışarıdan bakınca bu olgunluk gibi görünebilir. Ama aslında bu bir shutdown, yani duygusal kapanma olabilir. Bu da duygusal bagajın sessiz versiyonudur. Demek ki mesele
sadece kavga çıkarıp çıkarmamak değil. Mesele kişinin duygusuyla temas edip edemediğidir. Şimdi kendimize sorabileceğimiz bazı sorular var. Bunlar self check, yani kendi kendini kontrol soruları gibi düşünülebilir. 1. Tetiklenince durabiliyor muyuz? 2. Duyguma isim koyabiliyor muyum? 3. Karşımdaki kişinin davranışını hemen kötü niyetle mi açıklıyorum? 4. Hep böyle oluyor. Asla değişmez. Zaten herkes aynı gibi. Genellemeleri sık kullanıyor muyum? 5. Kırıldığımda konuşabiliyor muyum yoksa cezalandırıyor muyum? 6. Sınır koyarken ilişkiyi korumaya mı çalışıyorum yoksa karşı tarafı acıtmaya mı? 7. Özür dileyebiliyor muyum? 8. Benim geçmişimdeki yara ile bugünkü olayın payını ayırabiliyor muyum? 9. Yakınlık arttığında korkup sabote ediyor muyum? 10. Zor geçmişimi bir açıklama olarak mı kullanıyorum? Yoksa her davranışım için mazeret olarak mı? Bu sorulara dürüst cevap vermek şey gösterir. Eğer insan evet ben tetikleniyorum ama bunu fark ediyorum. Bazen zorlanıyorum ama sorumluluk almaya çalışıyorum. Konuşmaya, onarmaya, kendimi düzenlemeye çalışıyorum diyorsa orada olgunluk gelişiyor demektir. Ama ben böyleyim. Herkes bana göre davranacak. Benim geçmişim var. Kimseye güvenmem. Herkes kendini ispatlasın. Ben değişmem diyorsa orada duygusal bagaj daha baskın olabilir. Peki ilişkide bunu nasıl konuşacağız? Burada kullanabileceğiniz bazı cümleler var. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Şu an sana saldırmak istemiyorum ama tetiklendiğimi fark ediyorum. Biraz sakinleşip geri dönmek istiyorum. Ya da bende eski bir korku çalıştı. Bunun tamamı senden kaynaklanmıyor olabilir. Ama senden biraz netlik duymaya ihtiyacım var. Ya da seni cezalandırmak istemiyorum. Güven inşa etmek istiyorum. O yüzden senden tahmin değil, somut bir davranış rica edeceğim. Bu tarz cümleler çok önemlidir. Çünkü burada suçlama yok. Sen beni mahvettin demiyorsunuz. Benim içimde bir şey tetiklendi ve bunu sağlıklı konuşmak istiyorum diyorsunuz. İşte olgunluk böyle bir şeydir. Olgunluk güçlü görünmek değildir. Olgunluk duygusuz görünmek değildir. Olgunluk hiçbir şeye ihtiyaç duymamak değildir. Olgunluk ihtiyacını saldırmadan söyleyebilmektir. Olgunluk kırıldığında yok etmemektir. Olgunluk korktuğunda kontrol etmeye çalışmaktır. Olgunluk geçmişi inkar etmeden bugünü geçmişe kurban etmemektir. Burada bir noktayı da özellikle vurgulamak istiyorum. Bir insanın duygusal bagajı olması onun kötü biri olduğu anlamına gelmez. Duygusal bagaj çoğu zaman bir karakter kusuru değildir. Bazen çocuklukta öğrenilmiş bir korunma biçimidir. Bazen eski bir ilişkinin bıraktığı savunmadır. Bazen uzun süre değersiz hissettirilen bir insanın geliştirdiği alarm sistemidir. Ama şunu da unutmamak gerekir. Bir şeyin sebebi olması onu sürekli devam ettirme hakkı vermez. Evet, geçmişte yara almış olabilirsiniz. Evet,
güvenmekte zorlanabilirsiniz. Evet, bazı konularda fazla hassas olabilirsiniz. Ama bu karşınızdaki insanı sürekli test etme, cezalandırma, kontrol etme ya da değersizleştirme hakkı vermez. İyileşme burada başlar. İnsan önce şunu kabul eder: benim bazı tepkilerim bugünkü olaydan büyük olabilir. Ben bazen geçmişteki insanlara veremediğim cevabı bugünkü insana veriyor olabilirim. Ben bazen korunmak isterken ilişkiye zarar veriyor olabilirim. Bu farkındalık acı olabilir ama çok değerlidir. Çünkü fark edilmeyen bagaj kader gibi yaşanır. Fark edilen bagaj ise çalışılabilir bir meseleye dönüşür. Peki ne zaman profesyonel destek gerekir? Eğer geçmişte yaşadığınız olaylar bugünkü hayatınızı ciddi şekilde etkiliyorsa, ilişkilerinizde aynı döngüler tekrar yaşanıyorsa, yoğun kaygı, öfke, güvensizlik, uyku sorunları, kabuslar, sürekli tetikte olma, duygusal donma ya da kendinize zarar verme düşünceleri varsa bunu tek başınıza çözmeye çalışmak zorunda değilsiniz. Terapi desteği burada çok değerli olabilir. Bazen couple terapi yani çift terapisi gerekebilir. Bazen travma odaklı çalışmalar, bazen duygu düzenleme becerileri, bazen de iletişim ve sınır çalışmaları gerekir. Destek almak zayıflık değildir. Tam tersine insanın kendi hayatının sorumluluğunu almaya başlamasıdır. Şimdi toparlayalım. Duygusal bagaj ile olgunluk arasındaki fark şudur: duygusal bagajda geçmiş bugünü yönetir. Olgunlukta geçmiş görülür ama bugünü tamamen ele geçirmez. Duygusal bagajda kişi tetiklenir ve otomatik savunmaya geçer. Olgunlukta kişi tetiklendiğini fark eder ve kendini düzenlemeye çalışır. Duygusal bagajda kişi ya yapışır ya kaçar. Olgunlukta kişi yakınlık ile sınırı birlikte taşıyabilir. Duygusal bagajda özür yerine savunma vardır. Olgunlukta onarım vardır. Duygusal bagajda ben böyleyim vardır. Olgunlukta ben böyle öğrendim ama değişebilirim vardır. Ve finalde en önemli cümle şu: duygusal bagaj geçmişte işlenmiş olman değildir. Duygusal bagaj geçmişte incinen tarafının bugün hala direksiyonda olmasıdır. Olgunluk ise hiç incinmemiş olmak değildir. Olgunluk incinmiş tarafını yok saymadan onu bugünkü ilişkinin tek yöneticisi yapmamaktır. Eğer bu videoda kendinizden bir şeyler bulduysanız kendinizi hemen yargılamayın. Fark etmek değişimin ilk adımıdır. Ben şu an geçmişimden mi tepki veriyorum yoksa bugünün gerçeğine mi? Bu soruyu sormaya başladığınız anda duygusal bagaj kader olmaktan çıkar ve olgunluk öğrenilebilir bir beceriye dönüşür. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizce ilişkilerde en zor ayrım hangisi? Gerçek olgunluk mu yoksa sadece duygusal olarak kapanmak mı? Yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.